Antibiyotik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Fazıl'cığım hoş geldin. Merhabalar. Uzun bir ara verdik Fazıl'la. Fazıl'ın şahsi işlerinden dolayı ve benim bilgisayarın patlamasından dolayı maalesef. Fazıl'la konuştuk. Dedik ki son zamanlarda MIT filmleri bayağı fazla çıkıyor. Ve üstlerine düzgünce konuşalım dedik. Bu senenin Halloween'i bayağı verimli geçti. Gerçekten öyle bu arada. Efsanesel anlamda, mitsel anlamda bayağı bir uyarlama izledik. Hani zengindi bayağı ve kaliteli de işler yapmışlar. Hani baktığında şöyle totaline baktığında hani yüksek bütçeli ve bayağı da şeyli hani bir efor emek sarf edilen filmler. Indie film kafasında değildi. Çok bağımsız film kafasında değil. Bugün ilk olarak Dracula Lovedale'ı konuşacağız. Dracula Lovedale, Luke Benson'ın yönettiği. Luke Benson'ın bir önceki filmi de Dogman'dı. Arkadaşlar buradan ona da gidebilirsiniz. Yani o da fena film değildir. Dediğim gibi Halloween tarzında olan bir filmdi. Ben öncelikle genel fikirlerime başlayayım, sonra sana atayım. Kısa bir genel fikir alalım. Sırayla Olur. gideriz. Yani benim filmle ilgili görüşlerim karışık. Yani belli noktalarına çok benzemem, belli noktaları hiç beğenmedim. Dracula benim için öyle bir filmdi. İlk başta şeyi söyleyeyim. Yapacağım yorumları şuna göre yapıyorum. Genellikle mid filmleri izlerken bir tık daha realize edilmesini çok beğeniyorum. Yani Nosferatu bunun çok müthiş bir örneğiydi. Nosferatu videomuza da gidebilirsiniz burada. Evet. O videoda da söyledik. Ya çoğu şeyin böyle creepy ve gerçekçi hissettirmesi çok güzeldi bizim için. Bu çok da önemliydi. Dracula'da bunu yapmaya hiç çalışmamışlar. Filmi bundan bağımsız değerlendirmeye çalışacağım. Ama bunu hiç yapmaya çalışmadıkları için de belli noktada film benden çok uzaklaştı. En büyük problemim bu oldu. Onun dışındaki genel işte tasarım, kostüm, görsel anlatım dili, sinematografi falan gibi şeyleri tek tek söylerim, beğendim. O konularda ben filmin başarılı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında bir notlarıma bakayım. Bütçeyi de unuttuğum için her seferinde sona da eklemek zorunda kalıyorum sonra. Ekonomi bakanları. 45 milyon euroya çekilmiş. Yani 52 milyon dolar gibi bir şey yapıyor sanki. 45 milyon dolara çekilmiş. Yani iyi de bir bütçesi var bence Luke Benson için. Aynı zamanda bu tip film için iyi bir bütçesi var. Normal bir bütçesi var. Yani şey olarak değerlendirmeyeceğim yani. Bu film bütçesi çok düşük. Ona göre birazcık daha şey yapayım demeyeceğim. Zaten normal kullanmış bence bütçeyi. İlk yorumlarım bu şekilde. Bir genel kısa görüş için fazla bırakıyorum sözü. Ya ben de şöyle ben genel olarak filmi beğendim. Ben Olçar'ın baktığı kısmın aslında tam tersi bakan biriyim biraz daha. Masalsı şeyleri daha çok benim hoşuma ileride de olsun ya da karanlık temalı filmlerde böyle daha nasıl diyeyim anlatıcılığı olsun. Mesela Nosferatu'yu da beğenmiştim. Hani aslında baktığınızda o işi bana göre nasıl yaptığına hani nasıl vermeye çalıştığını biraz daha benim için etkiliyor. Ya bence kesinlikle Dracula Love Tale mesela Nosferatu ile karşılaştırdığımızda daha zaten masalsı film. Bana göre de daha bütün bir film. Daha tamamlanmış bir film bence. Çünkü Nosferatu bana çok böyle nedense hani kesinlikle öyle değildir ama şey geldi. Nasıl böyle çok yarıda kalmış hissiyatı vermişti filmde. Hani böyle Amaç da oydu ya. ya evet Amaç da oydu yani. sanırım oydu ama masalsı da otomatikman hani adı üstüne bir hikaye anlatıyor sana ve bunu masal şeklinde anlatıyor. O yüzden başı ve sonu daha temel ve net olması lazım. Hani ondan kaynaklı ben masalsıya bir tık daha yakınım. Hani sevdiğim tür açısından. Ama tabii ki de hani birkaç bence senaryoda böyle cheesy'lik ve altı boş doldurulmuş böyle sadece hani bunu da anlatalım, bunu da anlatalım deyip de altını boş bıraktıkları çok şey var tabii ki de. Ama şöyle genel ve hatlarıyla düşündüğümüzde ben de ortamı, temayı, renklerini, sinematografisini, görüntü yönetmenliğini falan birçok şeyi çok beğendim. Dizayn olsun, çevre dizaynı olsun, ondan sonra oyunculuklar olsun falan. Baya ben bu filmi bu arada hani ben tercih et, konuşalım diye söyledim. Sebebi de şeydi. Çok fazla Reels videosu inanılmaz fazla çıkıyor karşımıza. Ve yani editli bir şekilde Golden Brown şarkısıyla bir anda böyle bizim Drakula'mız şeyini sevdiğine falan bakıyorsun. Ya çok fazla edit çıktı karşıma. Hani ben de dedim ki ne var acaba? Çünkü ciddi manada mesela orada bile çok masalsı duruyor. Yani benim ama genel açısıyla bu türde olmasını beğendiğim bir içerik oldu. Onun dışında zaten detaylı daha fazla konuş şeydi. Valla ben öncelikle güzel bir giriş yaptık. Öncelikle bu tip filmlerde genel olarak tüm filmlerde biz oyunculuk konuşmayı seviyoruz. Dracula'da ben iki kişi ön plana çıkaracağım. Bir Caleb Landry Jones başrolümüz. Dogman'da da başrol oynuyordu. İkinci olarak da Christopher Waltz. İkisi de bence çok iyi oynuyor. Gerçekten filme yakışır performans gösteriyorlar. O ikisi elinden geleni yapıyor. Özellikle Caleb Landry o kadar içten oynuyor ki. Yani bir masalın içinde olmayı gayet iyi anlamış. Bu bence çok da kıymetli bir şey. Evet, evet. Zor da bir şey bence. Yani kolay veri bir insan o masal dünyasına girip ama Benimsemiş olması lazım ve bayağı %100. gerçekten benimsemiş. Masalda hani bu masalsı
havada her zaman karakterinizin ruh halini hani tam olarak yakalayamayabilirsiniz. Bunu yaptığınızda başarılı olur zaten ve bunun mimikleriyle olsun, hareketleriyle, işte düşünce tarzıyla, oynayışlarıyla falan. O an mesela benim kafamda şu an bir Dracula dediğinde bu hikayede bu canlanıyor. O adam canlanıyor. %100. Yani oyunculuk açısından bunları söyleyebilirim. Hatta oyunculuk açısından olumsuz bir şey de ekleyeyim. Bence Christopher Waltz ve Landry'nin yanındaki yan karakterler o kadar da iyi değildi. Elbette kötü değillerdi. Böyle şey gibi değildi yani. Gladiator 2'deki annemiz gibi oyunculuğu unutmuş seviyede değillerdi. Ama normaldi yani. İkisi fazla gayretli geldi bana. Oyunculuk açısından yorumum bu şekilde. Var mı eklemek istediğim bir şey oyunculukla ilgili? Ya ben şeyi de beğendim bu arada. Bizim Drakula'mızın da bir kadın vardı. Kafası kesiliyor. Böyle tutsak kaçıyor, kaçan kadın vardı. Maria falan mı lan? Yok, değildi o. Delirdiği için hastaneye kapatılıyor, hastaneden kaçıyor. Ha, tamam 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 tamam. Mesela ben o kadının Bir de oyunculuğunu da çok beğendim. onu bak ben de beğendim. Bir şey söyleyeyim mi? Onu ben de çok beğendim. Hemen bulacağım. Ben bilindik de bir oyuncu. Onun ben birkaç filmini izlemiş olmam lazım. Aga Matilda De Angelis. Maria'yı oynayan kadın da aynıymış. Maria'yı oynayan işte. Matilda nerede oynamış Matilda? Ben kadını hiç izlememişim bu arada. Nelerde oynamış? Aga hiç benim bildiğim bir şey yok. Fury var. La Vita de Grande var. Böyle çok daha İspanyol falan takılmış. Undoing de oynamış en son. İtalyanmış galiba. Singer'mış. Böyle bilgilerimiz var. Ya onu da beğendim ben. Evet, güzel ekleme yaptın. O karakter de güzeldi. O da creepy havayı çok iyi vermiş bu arada hani. Karakter olarak baktığında ciddi manada şey yapıyor baya. Hani böyle ciddi çıldırmış bir amacı var böyle. Bir şey koparmaya çalışıyor falan böyle. Ben onu beğendim bir de. Ama dediğim gibi hani böyle senin dediğine katılıyorum o noktada. Çok yan karakteri belki çok iyi oynadıklarından kaynaklıdır. Çok arka planda bırakmışlar. Fazla arka planda bırakmışlar. Oyunculukların yanında filmle ilgili en fazla konuşacağımız kısma gelelim. Senaryo. Şimdi senaryo nasıl olmalı? Nasıl olmalıydı? Ben bir kere öncelikle şeyi söyleyerek başlayayım. Ben ilk 15 dakikayı gerçekten beğenmedim. Neden diyeceksin? Bence İlk de. 15 dakikanın tasarımları inanılmaz. Bak müthiş. Tamam, atlar geliyor. Savaş sahnesi inanılmaz iyi. İşte orduya veriyor. Papazın yanına gidiyorlar falan. Her şey çok iyi. Tek kötü şey. Abi 200 yıl 300 yıl önce geçiyor diye diyalogları 300 yıl önceymiş gibi bir yazma çabasına girmiş. Tam Luke Besson. Ve sonra bunu yazamamış. Okurlarken diyalogları, bak oyuncularla ilgili hiçbir şey söylemiyor. Diyaloglar okurlarken çok kasıntı geliyor. Yani ve filmin girişi bu. Otomatikman seni bir düşürüyor yani. İlk 15 dakika geçmişi anlatalım, sonra ana plana gelelim, ana zamana dönelim. Fikri çok güzel. Kesinlikle ben arkasındayım bu fikrin. Ama bunun böyle birazcık abartı ve yavan başlaması aşırı Bu eksi şey yazdı benim gibi. nezdimde film. Hani bu TRT'de işte atıyorum Kuruluş Osman'da Ha, ya, musiki falan aynen derler ya. yapasın. Ne onun adı? Cenge gidiyorum Bu falan. arada çok saçma bir örnek vereceğim. Bizim Yeşilçam diye bir dizi çıktıydı. Yani Türk yapım. Çağatay Ulusoy. Çağatay Ulusoy oynadı. Bak onda da aynı problem var. O kadar fazla zorluyorlar ki yani geçmişte geçiyor alın size falan diye belli bir noktada şey olsun. Tamam da yani baba bu çok da abartı yani. Tam Birazcık şu an kıssak iyi olur. şu an bunun için izlemiyorum. Ya bir noktadan sonra şeye dönüyorsun. Ya evet bu geçmişte geçiyor. İşte bunu hissettim zaten. Bunu bu arada daha çok verebileceğin şey belki de tema, ortam, çevre. Hani bunu çok fazla bir noktayla mesela bunu çok temayla, ortamla, çevreyi de versen de bu sıkar bir yerden sonra. Bunu iyi dağıtman lazım. Sadece bir noktaya yoğunlaştığında bir yerden sonra eğreti duruyor. Hani şey diyorsun. İyi tamam baba evet böyle de hani ben artık birazdan normal bir şekilde düz akmasını istiyorum. Çünkü hani ne kadar biz o dönemlerde yaşamıyoruz yani. Sürekli buna maruz kaldığımızda bir yerden sonra bize zorlama gelmesi çok normal. Ya %100. %100 böyle düşünüyorum. Bir de filmle ilgili yani senaryosuyla ilgili diğer beğenmediğim nokta. Abi Dracula çok mit tamam mı? Mesela şey çok saçma işte ben Tanrı'ya küstüm. Okey. Yedik. Tanrı'ya küstüm sonra uyudum. Sonra ben dedim ki ben küstüm ona ve ben işte şeytanlarla işbirliği yapacağım. Beni Dracula yap. Ya bu tarz gidiyor. Anladın mı iş? Nitelendirebiliriz ya da nasıl temellendirebiliriz? Bu bir masal. Yani Ya evet. masalsı bir ton. Ama şimdi Dracula miti daha şehvet, arzu falan gibi bir mit olduğu için şimdi sen bunu birazcık da masal yönüne kaydırırsan otomatikman diğer kısım birazcık düşüyor. Yani bu aslında çok zor bir denge kurması. Konunun bir kısmı şevhet, işte Ya şu acı, ana kadar bu keder arada bilmem ne. Aslında Nosferatu vebayı temsil ediyor mit olarak. Daha veba, salgın, ölüm gibi şeyleri temsil ediyor. Onun yanına birazcık daha Dracula varimsi bir nota eklemiş. O da onun yorumu yani. Şimdi ben bir şey diyemem. Drakula'ya da birazcık Nosferatu vari bir eklem yapılsa hatta bu filme yakışırdı diye de düşünüyorum. Ya onun dışında dediğim bu dengenin ayarı kaçtığı için birazcık masala kaydığı için film yani bir tık uzaklaştım. Bir de abi Drakula'nın evine gidiyorlar, tamam mı?
Aynı kale. Mecburen kıyaslıyorum. Abi Nosferatu'da o sahne o kadar iyiydi ki. O Gerici. kadar iyiydi ki. Bak inan ya, gericiliğini boş ver ya. O tanıtım yani böyle şey gibi düşün ya. Infinity War Thanos ilk 3 dakika. Ha, evet, Anlıyorsun evet, ya. evet. Nosferatu'da da aynısı var. Bu adam sikecek. Karakteri görüyor. Wow diyorsun ya. Bu ne lan diyor. İşte bu diyor. Dracula'da bu iş olmadı bende. Yani izlerken okey oldum yani. Tamam güzel. Ama bu daha böyle işte bitkin Tanrı ile arasına mesafe girmiş Allah kahretsin işte falan diyen hayata küsmüş bir karakter olduğu için bence bu noktada birazcık bana şey geldi. Tehditvari gelmedi yani. Bu kötü açıkçası benim Ya bu için. seni bu arada kesinlikle şeyden, mesela bu konuda biz seninle ayrılıyoruz. Sebebi şu. Evet doğru. Sebebi şu, sen bu masalsı noktaya çok uzak bakıyorsun bence. Ben de tam tersi ciddi manada çok sevdiğim bir... Ya çünkü şimdi birçok uyarlama şekli var dedim ya en başta. Hani Tabii ki. Nosferatu birkaç şeyi kullanarak daha gerçekçi bir hava yakalıyor ve Dracula şeyini bu şekilde yansıtıyor. Ama bakın Dracula Love Tale'a geçtiğimizde, ki isminde bile Love Tale diyor. Aynen Love E, Tale ya. hani Zaten Tale diye isim Aynen. olunca dediğin Bir gibi aşk masalını konu alan ve hani baktığında mesela iç yüzüne daha çok iniyoruz Drakula'nın. Hani bir işte kimyagerler koku yapıyor kendine insanları etkileyebilmek için. Bir mesela sevdiceğini senaryonun arıyor. o kısmını çok beğendim. Mesela Onu aynı sevdiği o kadını koku arıyor. mevzusunu bayağı beğendim. Bu şey, bu arada The Perfume diye bir film daha vardı. Evet O, onu ben izlemedim. Onu aklıma direkt geldi izlerken. ben izledim. O geldi. O çok karanlık, o bayağı bir karanlık bir film. O çok böyle çok psikopat, garip bir film o. Ha, şöyle bir şey var. İşte ben bu masal havayı çok beğendim. Neden? Çünkü bana Nosferatu'daki Dracula çok, arka planı çok, evet, çok gerici. Anlatabildim mi? Ama Bayağı iyi. baktığında bir tık daha yakınlık kuramadığın bir şeydeyim. Ama Dracula Love Tale'da abi ben Dracula'nın tarafındayım belli bir noktada. Direkt hatta Şey Dracula'nın diyorsun, tarafındayım. duygusal olarak empati kurabiliyorum diyorsun Evet, yani duygusal karakterle. olarak empati net bir şekilde kuruyorum. %100 katılıyorum sana. Hani ve ben daha bu noktadayım. Bu aşamadayım. Çünkü daha açık tonlar zaten Nosferatu'ya göre ve amacı %100 ya. ciddi manada orta çağ mı? Orta çağ, medieval şeyini sana her aşamasında verebiliyor. Ve ortamsal rengi çok iyi kullanıyor. Ben mesela karanlık olması gereken yerde karanlığı görüyorum. Hani açık olması gereken bir Fransız şatosunda, Fransız partisinde o havayı bana çok iyi O veriyor. sahne çok iyi. Hani ondan kaynaklı bu masalsı şey bana hikayeyi anlatmada bütünlük sağladığı için, en başta da söyledim, bütünlüğü sağladığı için benim çok hoşuma gitti. Ondan kaynaklı orada sana katılmıyorum. Sen sadece bir tık daha hani masalsıdansa gerçekçi sana daha çok %100. Ya şey da geliyor. şöyle diyeyim bak. Hikaye masalsı olabilir. Ama Drakula'nın tanıtımı ve Drakula'nın çektiği keder bir tık daha gerçekçi olabilir. Anladın mı? Oradaki o işte ifade etme şekli, diyalog yazımı ya çok böyle 1950 sineması yani. Anladın mı? Ama artık bunu 2025 görselleriyle izleyince empati kuramıyorsun. Yani Ya evet, bir evet yerde kötü çatışma kötü yaşıyorsun. kötü gözükmüyor film bak. Asla değil. Zaten o kısma da geldiğimizde söyleyeceğim. Asla kötü değil film. Gerçekten. Ama dediğim gibi kendimle de ilgili bir çatışma var. Beğenmeme durum var ki bunu kenara koyduğumda bence filmin içinde de böyle bir durum var. Benim en beğenmediğim nokta bir de bir nokta daha var. Orası bana baya saçma geldi. Abi sonda Drakula'yı vurmak için ordu geliyor ya şatoya. Abi orada ağır saçma. Ordu 2 saniyede toplanıyor. Koca şehir var. Katedrale hücum etseler böyle bir görsek yani en azından okey diyeceğim. Abi bir tane Dracula var. Christopher Waltz var. Giriyorlar. Maria var. Abi bir anda pataküte pataküte 2000 kişi geliyor oraya. Yani oradaki dengeyi de kaçırmışlar. Yani film aslında tane tane bütün aşkı sana böyle gösteriyor tamam mı? İzliyorsun yani hepsini. İşte o parfüm detayı çok güzeldi. O parfüm detayındaki dans sahnesi çok güzeldi. Karakterimizin tek tek gezmesi, kan içtiğindeki o jenerasyon sahnesi falan bunların hepsi sanat şeyi açısından, kafası açısından 10 numaraydı. Bak çok beğendim. Bana geçti yani. Evet masal şeyine uzak olsam bile çok iyi bir anlatımdı görsel açıdan. Ama filmin görsel anlatıda ve sinematografide kurduğu güç yazısal anlatımda yok. Detaylı incelediğinde ve diyalogları okuduğunda Sen diyalogların çok çiğ olduğunu düşün. belli noktada. Full demiyorum bak. Belli noktada tiradı var karakterimizin. O gayet güzel. Onu da çok beğendim. Zaten Caleb Landry gerçekten iyi oynuyor. Yani bir şey diyemiyorum adama. Ama işte problemim bu dediğim gibi belli noktalarda düşünülmesi gereken ufak detaylar atlanmış. Creepy'lik şey hiç yok. Sıfır yani. O kadar sıfır ki. Bu beni düşürdü. Onun dışındaki senaryo ile ilgili aşk seçimi, tasarım,
O özellikle o koku mevzusu acayip hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ya böyle yani senaryo ile ilgili gelen fikirlerim böyle. Daha iyisi %100 olur. Mesela otursa Luke Besson bence çok daha iyisini de yazar gibime geliyor. Evet, evet. Senin ekstra eklemek istediğin bir şey var mı? Dansı da söyledim. Aksiyon sahnesini çok beğendim. Ben Ha bak onu diyecektim. aksiyon sahnesini ya bilmiyorum. Baktığınızda karizma bakımından hani şimdi çünkü biz artık filmi şu noktadan bakıyorum ben. Biz filmi Drakula'nın tarafını filmi Drakula olarak izliyoruz. Yani, Tabii film çok istiyor Dracula ile empati kurmamızı. evet. Aşırı istiyor. Bu kafayı zaten en başta görüyoruz. Hani koskocaman bir hikayede bakıyoruz ki bizim bununla empati kurmamız lazım. Bizim onunla bu aşkı büyütmemiz lazım ve bizim Drakula'ya aşkına kavuşturmamız lazım. Bu noktada karaktere eklenmesi gereken o şimdi belli bir ağırlığı var. Evet, ilk tanıştığımız sahnede Drakula'yla o karanlık tarafın ağırlığını gördük ama gücü göstermesi için, daha da neler yapabileceğini göstermesi için bir aksiyon sahnesi eklemişler. Evet, orada toplanması biraz garip cidden ama oradaki aksiyon sahnesinde o kadar hızlı, etik ve böyle hareketler o kadar doğru yerleştirilmiş ki böyle çok akıcı bir aksiyon sahnesi izliyorsun ve seni bence Çok da uzun değil bu arada. evet Net yani. ve çok hızlı, net ve doğru böyle bir anda çat 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 atikliği şey yapabiliyorsun. Seni hiçbir şekilde sıkmıyor ve etkileniyorsun, büyüleniyorsun. Ve şu detayı ekleyecektim. Masalsı olduğunu aslında baktığında belki şey gibi Oz büyücüsü bir havası var. Nereden anlayabiliriz? Hani bunu Nosferatu'da da görmüştük ama Nosferatu'da mesela atıyorum o bile çok karanlıktı. Hani şimdi Drakula'mızın heykel askerleri var ya, onların Evet. tasarımından bile çok net bir şekilde anlayabiliriz filmin aslında ne yönde olduğunu. Onlar mesela bir anda sana tatlı gelmeye başlıyor. Aralarında bir makaraları var. Hani böyle sana yardımcı oluyor. Bir sempati duyuyorsun. Onlara bile bir sempati duyurmaya çalışmışlar. Bundan kaynaklı hani yapmak istediği şeyi bence başarmış. Sadece dediğin gibi diyaloglarda olsun, biraz daha sözlü manada bazı yerlerde bir hataları olabiliyor. Gerçekten ona ben de katılıyorum. Seni çünkü boğabiliyor en azından. Bir noktada Mount and Blade gibi Mount and Blade'e mod yüklemişsin gibi bir havaya bürünüyor. Veya TRT'de atıyorum Kuruluş Osman izliyormuşsun gibi bir Abi bak gerçekten işte benim en çok o rahatsız etti beni. Yani abi 15 dakika film açıldı diyorsun. Ulan ne güzel gözüküyor film, askerler geliyor falan. Müthiş işte. Abi diyalog bir giriyor. Papaz. Bana onu geri getir dedim sana falan. Ya, dedim ama ne yapıyorsun dedim ya. Birazcık hani daha iyi yani. Nosferatu mesela bunun bütününden çok daha iyiydi diyalogları. Ama işte abi farklı yani. Tarz farklı. Anlatmak kesinlikle istediği farklı. dert farklı. Ya sadece aynı konu hani bu kadar fazla karşılaştırmamızın sebebi sadece aynı konuyu işledikleri için ama kesinlikle Abi %100 bu arada farklı konular. karşılaştırırım yani. Frankenstein'ı da karşılaştıracağım. İkisiyle Evet, de evet, evet. beraber karşılaştıracağım. Alabileceğim örnek en yakın, en hızlı çıkabilecek senaryo örneği çok benzer. Abi mitleri bile aşağı yukarı ortak karakterlerden gelebilecek kadar yakın olan iki filmi mecburen kıyaslamayı kullanıyorum. Şimdi senaryodan bahsettik. Ben bir şeye özetle değinmek istiyorum ve fazlının da fikrinin burada olacağını düşünüyorum. Çok ufak şey söyleyeyim. Bence filmin süresi yeterliydi bu arada. Bayağı yeterli bir süre. Yani hani ben özellikle son antibiyotik özellerde ve fıtık özellerde şeyi çok vurguluyoruz yani. Ben Alp'le konuşurken ben şeyi çok söylüyorum. Filmin süresi yetmemiş işte. Filmin süreye ihtiyacı var falan. Evet, senin bir oturup bir 10 saat bir tane film izleme gibi bir fantezin var. Bu filmin hiç öyle bir ihtiyacı yok yani sıfır. Bir dakika bile fazlası yok yani. Bir dakika bile eksi yok pardon. Çok iyi, inanılmaz başlamış, inanılmaz bitmiş baktın. Hani film çok iyi Kullanım manasında değil de, olarak. hani film çok iyi manasında değil de şey olarak hani başı ve sonunu çok iyi bir şekilde şey yapabilmiş, tamamlamış kendini. Hani hiç bir noktada bir soru işareti bıraktı kafamda ya da atıyorum bir noktada işte ya şöyle yapsaydım bunu ben nasıl şimdi bunu anlamadım kafamda bir soru işareti kaldı dediğim bir nokta olmadı yani. Tam olarak o süreyi yetirebilmişler. Onu da anlattık, bunu da anlattık. Tamam. Bu. Yani çok. Kostüm, mekan tasarımları, atmosfer ve sinematografinin hepsini bir arada konuşacağım şimdi. Öncelikle kostüm. Tebrik ederim. Hatta bakacağım. Kim çalıştıysa abi burada isimlerini verelim. Bu insanlar çok önemli pay sahibi. Filmin nasıl söyleyeyim şey olmasında, güzel gözükmesine. Production Evet. designer. Hugo Tisandia. Bu set dekorasyon. Evelyn Tisandia büyük ihtimal eşi. Jerome Wagner ve kostüm dizayn Corinne Brown. Hepsini tek tek kutlarım. Kesinlikle Müthiş. ben de kutlarım. Hani görüntü yönetmeni de aynı şekilde. Kim ise tasarladıysa bu evreni, bu dünyayı, kıyafetler olsun. Apayrı uğraştığı belli ve şunu söyleyeyim. Belki de filmin bu kadar Colin Van Der Smen'miş bu arada şeyi öyle mi? sinematografisti. Ya şey
hani bu kadar bu masalın içine girebilmemizi sağlayan, bu kadar o havayı almamızı sağlayan insanlar bunlar. Kesinlikle bu noktada onları değinmemek olmaz zaten. Belki de filmin en güçlü yanı bu. Orada işte tam olarak yerinde tutturmuşlar bunu. Hani %100 bak. Öncelikle bir kere abi döneme göre kostümler aşırı kaliteli. birden fazla dönem izliyoruz. Hani upuzun Evet bir aynı ki timeline izliyoruz. Fransa'yı da izliyoruz. Zamanın Fransa'sını da izliyoruz. Konuşamadım. Şeyi de izliyoruz. Rusya'yı da izliyoruz. Polonya'yı mı izliyoruz? Polonya'yı da izliyoruz. Oradaki insanları da izliyoruz. Avrupa'ya da geçiyoruz. Böyle inanılmaz uzun, farklı etnik kökende bir sürü şey izliyoruz ve gördüğümüz dönemde havası, tasarımları, kostümleri ne varsa ve kalabalık ortamlarda görüyoruz. Kesinlikle dört dörtlük yapılmış derim yani net bir şekilde. yani mekan tasarımları çok iyiydi. Özellikle bak hep söylüyorum koku sahnesi bayağı iyi bir sahne. Çok beğendim. Atmosferi, sinematografi 5 kere falan söyledim. Kendisini kutlarım. Colin Wandersman müthişsin. İnanılmaz. Çok tebrik ederim yani. Bunları övmek istedim. Şimdi biz filmin ufaktan puanını verelim. Dediğim gibi ben toparlıyorum. Çok kısa bir toparlıyorum. 2 dakika. Senaryo açısından kesinlikle geliştirilebilir. Yönetmenlik açısından hakeza bir tık geliştirilebilir. Ama görsel, kostüm, tasarım, atmosfer olarak 10 numara film. Dediğim gibi Dracula karakteri çok merkezi bir karakter olduğu için ve ben anlatım tarzına hem kendim bir tık uzak olduğum için hem de senaryo elementlerinden dolayı bir tık geri atıldığı için bir tık ön yargılı ve kötü puan vereceğim. Çünkü izlerken belli noktada ya sıkılma demeyeyim de böyle bir hafif bıkma hissi geldi. Mesela atıyorum bu havayı nasıl ne kadar daha çok benimsediğimizi şöyle anlayabiliriz mesela. Senin en sevdiğin yönetmen kim? En sevdiğim yönetmen kim? Denis Villeneuve. Ya, Villeneuve'ü severim. Aronofsky'yi çok severim ya. Darren Aronofsky'yi çok severim. Mesela sen. Benim Tim Burton. Mesela anladın mı? Ne onun adı aslında Aa, çok alakasız hani ya. Bayağı ikimizin Aronofsky ile şey çok alakasız yani. ama mesela ikimizin tarzını bir tık daha şey yapıyor. Ayrı ayrı. Hani buradaki o ayrışmamızı anlatıyor. Ya onun dışında da eksik buldum yani film bilmiyorum. Ya izlerken belli noktalarda özellikle ilk 15 dakika ve sondaki acele birazcık canımı sıktı. Evet, evet. Ben 6 veriyorum. Yani kötü bir puan değil kesinlikle herkes izleyebilir. Şey olarak Ya iyi nasıl vakit söyleyeyim şans geçireceğiniz verebilir. ya iyi vakit geçireceğiniz bir film. Hani kesinlikle hani ne şey olsa da bazı sıkıldığınız noktalar olsa da böyle çok ufak hani ne oluyor anlamadığınız noktalar olsa da ben 7,5 veriyorum puanım 7,5. Hani beni aldı. Sen zaten beğendin ben hissettim. O konuda şeydin yani. Ve her filmde yaptığımız gibi filmin mesajı. Filmin mesajı kısmında bu sefer çok uzun tutmak istemiyorum. Yani Ben kendi adıma. Zaten çok olağanüstü bir mesaj verme çabasında olan bir film de değil. Bariz bir aşk evet. ve çaba izliyoruz. Ya sadece diyebileceğim şey hepimiz günümüz dünyasında, günümüz Türkiye'sinde çabalamak zorundayız. Bunu aşk versiyonu olarak izlemek isterseniz filmi izleyebilirsiniz. Çabalamak mecburiyetindeyiz. Bunun gerçekliğini kabul etmemiz lazım diyeyim. Bir mesaj daha vardı. Drakula'nın hayat istediği gibi gitmeyince suçu başkalarına atması birazcık da böyle karakter evrimi olarak gelişmediği anlarda özellikle ekrana gösteriliyordu. Suç kimseye atmayın abi. %90 bizizdir yani problem. Başkalarında elbette ki problemler oluyor. %90 çok abartı değil mi? %75 sensindir yani problem. Benimdir yani problem. Böyle düşündüğümüz zaman bence doğru mesajlar vardı filmde açıkçası. Ya ben de normalde çok uzun konuşuruz aşk kısmında ama ben de çok fazla bir şey eklemeyeceğim. Çünkü biraz daha basit masalsı bir aşk masalı. İzlediğimiz mesaj içeriği, mesaj kaygısı olan bir ama dediğine biraz katılıyorum. İnsanın hayatında olan hatalar da, aksilikler de, yanlışlar da çoğunlukla onun hani herkesin kendinden kaynaklanan ya da atıyorum kendi tercihlerini yaşaması gerektiğinde oluyor. Bu böyle olmasa bile bir şeye isyan etmek veya bir şeye karşı çıkmak onun çözülmesi anlamında size yardımcı olmuyor. Her zaman bir şeyi çözmek istiyorsanız, bir problemi çözmek istiyorsanız, ne kadar siz yapsanız da yapmasanız da o konu hakkında sürekli yakınmak yerine çözüm üretmeye çalışmak etkili olabilir en azından hayatınızdaki %100. problemlerde. Aşksal noktada da kimseye baktığınızda bu kadar fazla tapmak tabii ki de aşk inanılmaz bir şey. Ve insanın da inanıyorsanız aşkta Ufak bir böleceğim burada. Yani dikkat edersen aşk mevzusunda yorumlamaya bile girmek istemedim yani. Herkes çok kişisel bir şey. evet inanılmaz Kimsenin kişisel bir şey. haddi kimsenin haddine değil Ya, maalesef. evet, evet. Kimseye karışamam yani. Ya sadece onu söyleyeceğim. Birini kaybetmek ya da atıyorum birini bir daha göremeyecek olmak hayatınızda tabii ki de çok büyük derin yaralar veya atıyorum için her anlamda kaybetmek. Onun için ne anlam ifade ettiğini hiçbirimiz bilemeyiz. Ama sadece emin olun kaybettiğiniz insan bu ne şekilde kaybederseniz kaybedin. Hani hayatınızda sizin
daha güzel bir hayat yaşamanızı ve daha doğru kararlar verdiğinizi görerek mutlu olacağından eminim. Gerçek aşkı düşünüyorsan. Ondan kaynaklı hani birini kaybettiğinizde daha çok bunun tabii ki de belli bir süre derdini yanmak, acısını çekmek tabii ki de farz. Ama yapabileceğiniz en iyi şey, emin olun, kendinizi toparlayabildiğiniz kadar hızlı toparlayıp baktığınızda en azından o kaybettiğiniz kişi için bile olsa daha güzel bir hayat yaşamaya çalışmak, daha doğru bir insan olmaya bakmakla ve hayatınıza devam etmekle kullanıyor. Arada mesajlarımızı verdik. Film hakkında konuştuk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Biliyorsunuz ki Fıtık'ta konuşamadığımız haberleri, dizileri ve filmleri Fıtık Özel'de konuşuyoruz. Fıtık Özel'de hepinizi bekleriz. Onun dışında diğer videolarımıza gidip izleyebilirsiniz. Bir sürü müzik reaksiyonumuz var. Başka videolarımız var. Fazla daha önce çektiğimiz bütün filmleri de detaylı yaklaşık 30, 40, 50 dakika konuştuk. Hepsine bekleriz. Biz kaçtık. Fazlacığım ağzına sağlık. Görüşmek üzere.